Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri ve izleyicileri. Bugün kemerlerinizi sıkı bağlayın çünkü rotamızı dünyanın en büyük açık hava müzesine, yani uçsuz bucaksız Kazakistan'a çeviriyoruz. Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 9. ülkesi olan bu topraklar, içine tüm Batı Avrupa'yı sığdırabileceğiniz kadar devasa bir yer kaplıyor. Hayal edin, bir uçtan bir uca gitmeye çalışırken mevsimlerin değiştiğine şahit olabileceğiniz, atların özgürce koştuğu ve insanın kendi iç sesini duyabildiği bir sonsuzluktan bahsediyoruz. Şimdi, rüzgarın bozkırda fısıldadığı o gizemli hikayeleri keşfetmek için bu büyüleyici coğrafyanın derinliklerine doğru eğlenceli bir yolculuğa çıkıyoruz. Kazakistan'ın coğrafi yapısı o kadar geniştir ki, batıda Hazar Denizi'nin tuzlu sularından doğuda Altay Dağları'nın karlı zirvelerine kadar her şey size "burası başka bir gezegen mi?" dedirtebilir. Toplam 2.724.900 kilometrekarelik alanı, onu denize kıyısı olmayan dünyanın en büyük ülkesi tahtına oturtuyor. Ancak bu kadar yer varken nüfus yoğunluğu kilometrekare başına sadece 8 kişi. Yani komşunuzla görüşmek için bir maraton koşmanız gerekebilir. Bu devasa boşluk, Kazakistan'ın neden rüzgarın ve özgürlüğün ana vatanı olduğunu bizlere en iyi şekilde kanıtlıyor. Güncel verilere baktığımızda 2026 yılının ortalarında ülke nüfusunun 21.083.626 kişiye ulaşması bekleniyor. Dünya nüfusunun sadece %0,25'ini temsil eden bu genç nüfus, ortanca yaşı 29,7 olan oldukça dinamik bir toplum. İnsanların %55'inden fazlası Astana ve Almatı gibi modern şehirlerde yaşarken, Bozkır'ın geri kalanı doğanın kendi kurallarına göre yaşamaya devam ediyor. Sizce bu kadar geniş topraklarda sadece 21 milyon kişinin yaşıyor olması, Kazakistan'ı dünyanın en huzurlu yerlerinden biri yapmıyor mu? Kazakistan tam anlamıyla bir kültür kokteyli gibi 130'dan fazla etnik grubun barış içinde dans ettiği bir mozaiktir. Nüfusun %71,5'ini Kazaklar oluştururken, onları %14,4'ün üzerinde bir oranla Ruslar ve Özbekler takip ediyor. Ülkede Kazakça devlet dili olsa da, Rusça hala günlük hayatta ve resmi işlerde en popüler yardımcı dillerden biridir. Bu kadar çok farklı sesin bir arada uyumla çıkması, Kazakistan'ın hoşgörü konusundaki gizli süper gücünü ortaya koyuyor. Ekonomik olarak Kazakistan, yer altındaki zenginlikleriyle adeta parlayan bir hazine sandığı gibidir. Petrol, doğal gaz ve özellikle dünya üretiminin %40'ını karşıladığı uranyum ile Orta Asya'nın ekonomik motoru konumundadır. Ülkenin para birimi olan tenge, bu devasa doğal kaynakların desteğiyle bölgesel istikrarın ve modernleşmenin en güçlü sembollerinden biri olmayı sürdürüyor. Bugünlerde Kazakistan'ı ziyaret ederseniz, bir Amerikan dolarının yaklaşık 450 ile 470 Kazak tengesi civarında değer gördüğünü fark edeceksiniz. Eğer tarihin en parlak kıyafetini kim giyiyordu diye merak ediyorsanız, cevap Almatı yakınlarındaki bir kurganda saklıydı. 1969 yılında keşfedilen altın elbiseli adam, üzerindeki 3000'den fazla altın levhayla görenlerin gözlerini kamaştırmaya devam ediyor. Milattan önce 5. yüzyıla tarihlenen bu Saka prensi, adeta binlerce yıl öncesinden gelen bir moda ikonunu andırıyor. Bu görkemli zırh sadece bir arkeolojik buluntu değil, Kazakistan'ın bağımsızlığının ve kadim köklerinin en parlak nişanesidir. Altın zırhın yanında bulunan gümüş bir çanak üzerindeki 26 harflik yazı, tarihçiler arasında hala heyecan yaratan bir kadim mesaj gibidir. Bu yazıt, Orta Asya'da bulunan en eski Türkçe örneklerinden biri kabul ediliyor ve bölgenin sadece savaşla değil, bilimle de uğraştığını kanıtlıyor. Kazakistan'ın pek çok yerinde heykeli dikilen bu figür, ülkenin geçmişine duyduğu derin saygının bir yansıması olarak onurlandırılıyor. Düşünsenize, binlerce yıl önce yaşamış bir savaşçı, bugün ülkenin modern başkentinin ortasında bir sembol olarak yükseliyor. 15. yüzyılda temelleri atılan Kazak Hanlığı, toplumu 300 adı verilen devasa aile konfederasyonları şeklinde organize etmişti. Bu sistem, uçsuz bucaksız bozkırlarda düzeni sağlamak ve herkesin kimliğini korumak için geliştirilmiş dahiyane bir sosyal ağdır. İpek yolu üzerinde parlayan antik Otrar şehri, Farabi gibi büyük düşünürlerin doğduğu, ticaretin ve bilimin kalbinin attığı muazzam bir merkezdi.
Ancak tarihin akışı bazen sertleşebilir. Cengiz Han'ın istilalarıyla bu şehirler yerle bir olsa da Kazak ruhu her seferinde küllerinden doğmayı bilmiştir. Sovyetler Birliği döneminin sert rüzgarları ve yaşanan trajediler bu toprakların hafızasında silinmez izler bırakmıştır. Ancak 16 Aralık 1991 yılında gelen bağımsızlık, Kazakistan için yepyeni ve umut dolu bir sayfanın açılması demekti. Bu yeni başlangıcın en cesur adımı ise başkentin Almatı'dan Bozkır'ın ortasındaki Astana'ya taşınması ve buranın fütüristik bir şehre dönüştürülmesidir. Şu an devam eden alfabe reformu ile ülke, 2031 yılına kadar Latin alfabesine geçerek dünyayla daha sıkı bir bağ kurmayı hedefliyor. Tarihi ve politikayı bir kenara bırakırsak, Kazak kültürünün en tatlı tarafı misafir ağırlama konusundaki profesyonellikleridir. Bir Kazak evine girdiğinizde Tanrı misafiri olarak kabul edilir ve masadan en az 3 kilo almadan kalkmanız neredeyse imkansızdır. Misafire sunulan çayın bardağın yarısına kadar doldurulması, "Gitmeni istemiyoruz, sohbetimiz devam etsin" demenin en ince ve en kibar yoludur. Eğer bardağınız tamamen dolu gelirse, bilin ki ev sahibi biraz aceleci davranıyor olabilir. Ama Kazakistan'da bu pek rastlanan bir durum değildir. Mutfak dediğimizde ise Kazakistan'da 5 parmak ismiyle anılan ve geleneksel olarak elle yenen o efsanevi yemek sahneye çıkar. Haşlanmış et ve ince hamurların muazzam uyumuyla hazırlanan bu lezzet, büyük sofraların ve kalabalık ailelerin birleştirici gücüdür. Yanında ise mutlaka bağırsak denilen, yağda kızartılmış pofuduk hamurlar ikram edilir ki, bu hamurlar mutluluğun yenilebilir halidir. İçecek olarak sunulan kımız ise, fermente kısrak sütünden yapılan ve Bozkır'ın şifalı enerjisini taşıyan oldukça karakteristik bir içecektir. Kazaklarda at, sadece bir ulaşım aracı değil, adeta bir aile bireyi ve ruhun kanatlarıdır. At, Kazak'ın kanadıdır sözü, bu coğrafyada yaşayan insanların hayvana duyduğu o eşsiz sevgiyi ve bağlılığı özetler. At üstünde oynanan kokpar gibi oyunlar, gücü ve çevikliği test eden, izlerken adrenalinin tavan yaptığı geleneksel sporlardır. Kartallarla yapılan Berkutçu avcılığı ise gökyüzünün hükümdarı ile Bozkır'ın insanı arasındaki o binlerce yıllık sessiz anlaşmanın günümüzdeki temsilidir. Kazakistan'ın müzikal ruhu denince akla gelen ilk şey, iki telli o sihirli enstrüman, dombradır. Bozkır'ın rüzgarını, atların nal sesini ve kederli hikayeleri tellerinde taşıyan dombra, her Kazak'ın evinde baş köşede yer alır. Bugün bu kadim sesi, Dimash Kudaibergen gibi 6 oktavlık sesiyle dünyayı sarsan modern sanatçılar küresel sahnede temsil ediyor. Müziğin ve geleneğin bu kadar iç içe geçtiği bir ülkede her melodinin altında yatan derin bir hikaye bulmak sizi şaşırtmayacaktır. Modern Kazakistan'ın vitrini olan Astana, fütüristik mimarisiyle sanki bir bilim kurgu filmi setinden fırlamış gibidir. Şehrin simgesi Bayterek Kulesi, tepesindeki altın küresiyle Kazak halkının yeniden doğuşunu simgeleyen 97 metre yüksekliğinde bir devdir. Hemen ileride yükselen ve Norman Foster tarafından tasarlanan piramit şeklindeki Barış ve Uzlaşma Sarayı ise dünyadaki tüm inançların uyumunu temsil eden bir barış anıtıdır. Üstelik bu piramidin asansörleri yukarı doğru değil, 60 derecelik bir açıyla yana doğru hareket ediyor. Yani asansöre binmek bile başlı başına bir deneyim. Doğa macerası arayanlar için Kazakistan, Amerika'daki Büyük Kanyon'un kardeşi olan Şarin Kanyonu'nu gururla sunar. Almatı'dan birkaç saatlik yolculukla ulaşabileceğiniz bu kızıl kayalıklar, rüzgarın binlerce yılda şekillendirdiği fantastik kale silüetleriyle doludur. Eğer daha gizemli bir şeyler arıyorsanız, Altin Emel'deki şarkı söyleyen kumullar sizi bekliyor olacak. Rüzgar estiğinde bu dev kum tepelerinden yayılan o mistik uğultu, sanki kumların altında binlerce yıllık bir koro şarkı söylüyormuş hissi uyandırıyor. Sizleri biraz daha şaşırtalım. Elmanın ve lalenin ana vatanının aslında Hollanda ya da başka bir yer değil, Kazakistan olduğunu biliyor muydunuz? Almatı'nın dağlarında binlerce yıl önce yetişen ilk yaban elmaları, İpek yolu sayesinde tüm dünyaya yayılarak bugün soframıza ulaştı. Aynı şekilde her bahar bozkırları kırmızıya boyayan o zarif laleler de buradan yola çıkarak önce Anadolu'ya, sonra Avrupa'ya kadar uzandı.
Kazakistan aslında doğanın tüm dünyaya verdiği en lezzetli ve en renkli hediyelerin başlangıç noktasıdır. Güney Kazakistan'da yükselen Türkistan şehri, ünlü mutasavvıf hoca Ahmet Yesevi'nin 14. yüzyıldan kalma muazzam türbesiyle manevi bir merkezdir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, Orta Asya'nın en büyük tuğla kubbesine ev sahipliği yaparak mimari bir deha sergiliyor. Türbenin girişindeki 2 tonluk dev, Taykazan, birlik ve beraberliğin simgesi olarak her yıl binlerce ziyaretçiyi bu manevi atmosferin içine çekiyor. Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri sayılan bu şehir, tarihin ve inancın nasıl harmanlandığını en güzel şekilde gösteriyor. Daha mistik bir yolculuk isterseniz, Mangistau bölgesindeki yeraltı camileri olan Beket Ata ve Şakpak Ata sizi başka bir dünyaya götürecektir. Kayaların içine büyük bir sabır ve ustalıkla oyulmuş bu yapılar, sessizliğin ve huzurun en saf halini temsil ediyor. Şakpak Ata Camii'nin duvarlarındaki çakmak taşı kıvılcımları gibi parlayan efsaneler, bu kutsal durakları ziyaret eden gezginler için unutulmaz anılar bırakıyor. Kazakistan'ın bu gizli hazineleri, modern dünyanın gürültüsünden kaçmak isteyenler için mükemmel bir sığınak sunuyor. Uzay tutkunları buraya dikkat. Çünkü insanlığın evrene açılan ilk kapısı olan Baykonur uzay üssü de bu topraklarda yer alıyor. Yuri Gagarin'in uzaya gönderildiği ve insanlığın merhaba dünya dediği o ilk an bu bozkırın tam kalbinde yaşandı. Bugün hala faal olan bu üs, Kazakistan'ın sadece tarihe değil, aynı zamanda geleceğe ve yıldızlara ne kadar yakın olduğunun en net göstergesidir. Kim bilir, belki bir sonraki durağımız bu üstten kalkacak bir roketle daha uzak coğrafyalar olur. Kazakistan yolculuğumuzun bu bölümünü kapatırken bu devasa ülkenin sunduğu sürprizlerin sonu gelmediğini belirtmemiz gerek. Eğer siz de bu bozkır macerasından keyif aldıysanız kanalımıza abone olarak yeni coğrafyaları birlikte keşfetmemize destek olabilirsiniz. Sizce Kazakistan'ın en etkileyici tarafı nedir? Fütüristik şehirleri mi? Altın elbiseli adamın parıltısı mı? Yoksa şarkı söyleyen kumulları mı? Yorumlarda buluşalım ve bu muazzam coğrafya hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve meraklı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Geleceğin parlayan yıldızı Kazakistan, sadece petrolüyle değil, dijitalleşme ve eğitim alanındaki dev adımlarıyla da bölgesine liderlik ediyor. Astana ve Almatı'daki teknoparklar, genç Kazak yazılımcıların dünyayı değiştirecek projeler ürettiği modern kaleler haline gelmiş durumda. Bu gelişim, Kazakistan'ın geleneksel göçebe ruhunu dijital çağın hızıyla nasıl başarıyla birleştirdiğinin en canlı örneğidir. Hem at üstünde kartal uçuran hem de bilgisayar başında kod yazan bir neslin büyümesine tanıklık etmek gerçekten büyüleyici. Modern çağın gezgin ruhuna ayak uyduran Kazakistan, Neonomad vizesiyle dünya genelindeki dijital göçebeleri bu eşsiz coğrafyaya davet ediyor. Bilişim teknolojileri uzmanlarına uzun süreli ikamet imkanı tanıyan bu yeni uygulama, ülkeyi teknoloji ve turizmin kesiştiği küresel bir durak haline getirmeyi hedefliyor. Hem bozkırın huzurunu solumak hem de yüksek hızlı internetle dünyaya bağlanmak isteyenler için bu vize sınırları ortadan kaldıran bir kapı niteliğindedir. Orta Asya'nın dijital kalbi olarak adlandırılan Astana Hub, genç yeteneklerin ve inovatif girişimlerin buluştuğu devasa bir teknoloji ekosistemidir. Yapay zeka projelerine yapılan yatırımların son 2 yılda 5 kat artarak 73 milyon dolara ulaşması, ülkenin teknoloji vizyonunun ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamaktadır. Bu modern merkez sadece yerel girişimcilere değil, tüm dünyadan gelen bilişim uzmanlarına kapılarını açarak geleceğin teknolojilerini bozkırın ortasında inşa etmektedir. Kazak sinemasının amiral gemisi olan Kazak Film Stüdyoları, 1934. yılından bu yana yüzlerce uzun metrajlı filme ve binlerce belgesele imza atmıştır. Son yıllarda yükselen Partizan sineması hareketiyle uluslararası festivallerde büyük başarılar kazanan Kazak yönetmenler toplumsal gerçekçiliği yeni ve cesur yollarla beyaz perdeye taşımaktadır. Cannes gibi prestijli platformlardan ödüllerle dönen bu yapımlar, Kazakistan'ın kültürel derinliğini sanatın evrensel diliyle tüm dünyaya anlatmaktadır. Modern Kazak edebiyatının kurucusu kabul edilen Abay Kunanbayev, Kara Sözler adlı eseriyle halkına yol gösteren bir kutup yıldızı olmuştur.
Bu felsefi denemelerde ahlak, eğitim ve dürüstlük gibi evrensel temaları işleyen büyük şair, Kazak kimliğinin çağdaş dünyadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Onun bu nasihatleri sadece geçmişi değil, bugünün genç nesillerini de bilime ve ilerlemeye teşvik eden bir rehber niteliğindedir. Bozkır'ın sessiz bekçileri olan kar leoparları, Kazakistan'ın en kutsal ve nadir doğal sembollerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sayıları koruma projeleri sayesinde yeniden artmaya başlayan bu asil yırtıcılar, özellikle Tanrı Dağları'nın karlı zirvelerinde özgürce yaşamlarını sürdürmektedir. Aynı zamanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sayga antilopları için yürütülen çipli takip sistemleri, ülkenin doğayı koruma konusundaki kararlılığını dünyaya ilan etmektedir. Ülkenin kış sporları merkezi olan Şimbulak, Almatı'nın hemen yanı başında karlı zirveleriyle kayak tutkunlarını selamlıyor. Yazın serin yaylalarıyla doğa yürüyüşçülerine, kışın ise bembeyaz pistleriyle macera perestlere ev sahipliği yapan bu bölge, Kazakistan'ın turizm potansiyelini zirveye taşıyor. Hazar Denizi kıyısındaki Aktau ise masmavi suları ve lüks otelleriyle Bozkır'ın ortasında bir sahil kasabası rüyası yaşatıyor. Kazakistan, her mevsim ve her zevk için sunabileceği bir sürpriz mutlaka bulunduruyor. Son olarak Kazakistan'ın doğayı koruma çabalarından da bahsetmek gerekir. Aral Gölü'nü kurtarma projeleri bunun en güzel örneğidir. Sovyet döneminde büyük bir ekolojik yıkıma uğrayan gölün kuzey kısmı, son yıllardaki baraj ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat bulmaya başladı. Balıkçıların ağlarını yeniden doldurması, sadece bir doğa olayı değil, aynı zamanda bir halkın toprağına ve suyuna sahip çıkma iradesinin zaferidir. Kazakistan, geçmişin hatalarını telafi ederek gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bozkır'ın bu sessiz ama güçlü deviyle tanıştığımıza göre artık eve dönme vaktimiz geldi. Ama biliyoruz ki Kazakistan'ın her köşesi yeni bir hikaye barındırıyor. Belki bir gün siz de Şarin Kanyonu'nda rüzgarın sesini dinlerken ya da bir yörük çadırında 5 parmak yerken bu belgeseli hatırlarsınız. Coğrafya Durağı ailesi olarak bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Dünyayı keşfetmeye devam edin çünkü hayat keşfedilmeyi bekleyen bir serüvendir. Bir sonraki videoda yeni ufuklarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, coğrafyayla kalın.